Alaçatı port girişi, port liman girişi. İlk defa gidiyorum bu yoldan. Evet, herkese merhabalar. Şu an Alaçatı'dayım. Alaçatı, İzmir Çeşme ilçesine bağlı bir köy, biliyorsunuz. Tabii artık Alaçatı Mahallesi deniliyor. Çünkü bütün köyler yakınındaki bir takım ilçelere bağlandılar ve mahalle adını aldılar. Daha önce Alaçatı'ya 3-4 defa geldim. Ancak sörf merkezine, sörf yapılan yerlere ve marinasını görmemiştim. O yüzden şimdi öncelikle bu sörf merkezlerine uğramak istiyorum bir. Alaçatı merkeze gitmeden önce. Ve tabii orada Alaçatı Marina var. Port Alaçatı isminde. Alaçatı motor yatların ve özel yelkenli teknelerin bağlandığı, ücretli olarak barındığı yer. Önce oraya bir uğrayacağım. Sonra sörf merkezine uğrayacağım. Daha sonra alt yoldan Alaçatı'nın merkezine doğru pedallayacağım. Şu anda katlanır bisikletimde dolaşmaktayım burada. İleride sörf yapanlar var. Birazdan oralara ineceğim. Herhalde yolun bu tarafta inişi vardır. Dönüş burası. Zaten şurada da sörf resmi var ve ok bu tarafı gösteriyor. Tepeden bir bakalım genel görünüşe. Burada gene hızlı bir yapılaşma var gene. Tahmin ediyorum otel motel yapılıyor. Invictus. İleride yat marina var. Şurası balıkçı marinalar. Balıkçı marinaların oradan yukarı aşağı sörf merkezi var. Şimdi inip o tarafa doğru gidelim. Burada villalar, oteller gibi. Bayağı dik bir yokuş. İnişlerde frenleri sürekli sıkmak bisikletin fren pabuçlarını çok çabuk aşındırır. Bu yüzden ben sürekli sıkmak yerine inişin en sonunda hızlı yavaşlıyorum. Port Alaçatı. Merhabalar, kolay gelsin. İlk defa geliyorum da burası marina galiba değil mi? Evet. Tamam, giriş yasak. Yok, serbest. Öyle mi bisiklette? Tellerin diğer tarafına geçmeni söyle, serbest efendim. Tellerin diğer tarafına geçmezsem serbest. Tekneye Tamam. yaklaşmadığını söyle, serbest. Evet, bakın ileride sağ tarafta yelkenlilerin olduğu ponton var. Bu bağlama iskelelerine ponton deniliyor marinalarda. Sağ tarafta yelkenlilerin pontonu var. Burada şimdi motor botların pontonu da burası. Tabii bunlar bölüm bölüm ayrılmış 8 metre arası, 8-10 metre arası tekneler veya daha büyükleri. Vallahi bu marinanın tekne bağlama yıllık kirası ne kadar acaba merak ettim. Aylık 2-3 binden aşağı mümkün değildir tabii. Hiçbir fikrim yok şu anda. Çıkışta unutmazsam güvenliğe sorarım ama güvenliğin yetkisi dahilinde olmayabilir bu. Bu özel tekne almak, bakımı ve marina kiraları tabii oldukça pahalı. Başka görecek sörf sahası nerede acaba? Burada. Yukarı doğru devam edin abi. İleride ilk sonra tekrar girin. Evet, burada seyretme yeri yapmışlar. Sörfler. Niye öyle atıyor? Şimdi bul bak. Katlanır bisikletle geldim buraya. Bu sörfleri çekiyoruz bakalım. Sörf dersi verilen yerleri bir görmek istiyorum. Bisikletle girebilirsem eğer. Çünkü bisikleti hiçbir yere bırakamıyorum. Evet, dalalım aşağıya şimdi. Buradan girebilirim aşağıya. Evet. Arkası serbest mi? Serbest. Buradan gireriz aşağıya. Sörf yapanlara bakalım ne derece iyi yapıyorlar görelim. Rüzgar sörfü adına sörf yapmak için rüzgarın en uygun olduğu yerler.
Evet, gördüğünüz gibi burada böyle değişik isimlerde birçok sörf eğitim merkezi var. Sörf okulu adı altında eğitim veriyorlar. İşte North Point, West Point, işte sörf okulu, Türkçe ve İngilizce isimler. Bu bir sörf okulu. Hepsinin amacı gençlere, daha çok çocuklara, sörf dersi aldırmak isteyen ailelerin çocuklarına ders veriyor gençler. Çok özür dilerim. Şöyle bir sahile doğru bakayım. Arkasından yola devam edeceğim. Bir dönem sörfe merak sarmıştım. Yani şöyle birkaç ay binmişliğim var. Üzerinde durabiliyorum tahtanın. Yani gidip gelebiliyorum, ayakta durabiliyorum. Çok iyi değilim ama biraz yapıyorum. Bunda yelken ne kadar büyükse, board ne kadar küçükse o kadar zordur. Yani ustaları ona göre görebiliriz. Küçük board kullanır ustalar, büyük yelken kullanır. İlk başlayanlar için board'un çok büyük olması gerekir ki üzerinde dengede dursun. Yelken de mümkün olduğu kadar alanı küçük olacak ki rüzgarı azalsın. Yeni başlayanlar için tabii ki. Şu sörf eğitmeni arkadaşlara ellerinde satılık sörf var mı? Bir sorayım bakayım bir. Kolay gelsin. Merhabalar. Ben bir ikinci el kullanılmış sörf almak istiyorum. Board'u ve yelkeniyle beraber. Ne zaman uygun? Hangi ay uygundur? Abi senin aradığın ne var? Yani Orta seviye bir board böyle. O yani yeni başlangıç için değil. Ben kendim kullanacağım. Başladım, ders aldım birkaç defa. Yani gidip gelebiliyorum böyle biraz. anladık. Trapez falan kullanabiliyor musunuz? Trapez kullanıyorum. Dönüşte trapez yapıyorum. 160 litre nasıl? İyi. 160 litre boardlar. 160 iyi, tam uygun 160. Evet. Peki ne kadar bir bütçeniz var? İşte onu bilmiyorum şimdi. Şimdi ben siz- soruyorum. ben Yani çünkü o boardlar eğitim boardu gibi geçiyor. kullanılmış alacağım ikinci el. Aynen. Ne zaman elden çıkartıyorsunuz? Sezon sonu mu geleyim Eylül yani? sonu. Eylül sonunda gelip gelirseniz daha iyi. dolaşırsam daha uygun olur. Tamam. Oldu. Aynen. Tamam, teşekkürler. şey değil. Sağ ol. Kolay gelsin. Eylül sonunda gelir bir bakarız. Nasip olursa bir çekimde o zaman yaparım. Siz de şahit olursunuz. Surf olur. Alt Marina tarafındayım. Alaçatı şehir merkezine devam ediyorum şimdi. Alt taraftan dümdüz gidersem Alaçatı şehir merkezine çıkacakmışım. Şuradan bisiklet yoluna çıkayım şimdi. Kolay gelsin, merhabalar. Alaçatı şehir merkezi böyle dümdüz. 2 kilometre. Merkez. Tamam. Sağ ol. Alaçatı şehir merkezi buradan 2 kilometre dümdüz. Burada böyle özel siteler var. Alaçatı Cumbalı evlerine sadık kalınarak dizayn edilmiş gibi. Bu videoyu çektiğim tarih 20 Haziran 2021. Biliyorsunuz Türkiye pandemiden dolayı yasakların kalkması, daha henüz kalktı yasaklar. Bu yüzden birçok turistik belde yeni açılıyor. Alaçatı'da da esnaf gördüğüm kadarıyla daha yeni hazırlık yapıyordu. Sezona hazırlanıyorlar. Haziran ayı geldiği halde bu sene geciktiler tabii. O yüzden henüz çok fazla kalabalık yok. Şimdi Alaçatı'nın tarihinden biraz bahsedeyim. Tarihi arkaik döneme kadar uzanıyormuş. Yani bayağı bir eski yerleşim merkezi. Arkaik dönem demek klasik dönem öncesi olan zaman. Yani İsa'dan önce 400-600 yıl öncesinden bahsediyoruz. Anadolu tarihinde İonya olarak geçen İzmir'in güneyinden başlayıp Menderes Irmağı'na kadar uzanan bölgenin tam merkezinde bulunuyor Alaçatı. İonya zaten biliyorsunuz bugünkü İzmir ve Aydın illerinin sahil şeridine antik çağda verilen isimdir. İonya diyoruz.
Alaçatı'ya giriş. Alaçatı'nın antik çağdaki ismi de Agrilia imiş. Alaçatı tarihinde ilk kırılma noktasını Osmanlı döneminde yaşamış. Erken Osmanlı dediğimiz dönemde piyade ya da süvari köyü olarak bilinen bu yerin ismi bölgeye Osmanlı döneminde yerleşen Alacaat aşiretiyle anılmaya başlar. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba abi. Bunlar Enginar çiçeği abi. enginar çiçeği, tamam. 5 tanesi 10 lira abi. 5 tanesi 10 lira. Çay vermiyorlar abi 5 tanesi 10 lira Efendim? abi. Ha, uygun ama götürecek yerim yok benim. Şöyle bakayım dedim ben. Acur da var tavuk. 3 tane kaldı. Anladım. Bunlar süs için al. Süs amaçlı, tamam. Abi 10 liraya çay vermiyorlar. Çay. Valla ucuz abi. Ucuz, çok ucuz. Yani buraya yerleşen Alacaat aşiretiyle anılmaya başlar. 17. yüzyıla geldiğimizde dönemin Osmanlı yöneticileri güneyi bataklık olan bölgenin ıslah edilmesini emreder. Bundan dolayı 1836'larda bölge patronu, buraların bir patronu ağası varmış, Hacı Memiş Ağa ismi. Zaten şu sokaklardan birinin ismi de Hacı Memiş Ağa Sokağı. Hacı Memiş Ağa, Sakız Adası'ndaki Rum nüfusu bölgeye çağırıyor. Sakız Adası zaten Çeşme'nin hemen karşısında. Ve bu sıtma yol açan bataklığı kurutmak üzere Alaçatı limanına bir kanal açtırıyor bu Rumlara. Açılan bu kanal daha sonraki yıllarda gemilerin yanaştığı bir liman haline geliyor. Yöredeki toprak sahibi Türkler kanal inşası için gelen Rum işçilere tarlalarını imar etmeleri koşuluyla veriyorlar. Bu Rum işçileri taş ustaları, ev yapabiliyorlar. Bizim Türkler de bunlara tarlalarını veriyor. Gelin yapın ev diyorlar. İşte Alaçatı'nın şu anda taş evleri, cumbalı taş evleri Rum evleri aslında. Hep bu dönemde yapılmış ama restore ediyor. Çoğu yıkılmış. Yani bu inşa edilen evler 1850-1890 yıllar arasındaki tarihi cumbalı Rum evleri buradaki evler. Rumların yöreye yerleşip Türk toprak sahiplerinin verimli tarlalarını kiralamasıyla burada bağcılık da gelişmeye başlıyor. Çünkü orada şarap ve üzüm merakı var Rumlarda. Ve buranın maddi olanakları geliştikçe işlettikleri tarlaları satın almaya başlayan Rumlar ile birlikte ticaret hayatı da hareketleniyor. Çoğu Rum olan nüfus o tarihlerde 12 binlere kadar ulaşmış. Ancak 1912 yılında Balkan Savaşı'nda Balkanlardan kaçan göçmenlerin yurda gelmesiyle Rumlar da göç etmeye başlamış kendi ülkelerine. 30 Ocak 1923'te Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Mübadele Anlaşması ile Türkiye'deki yerleşik Ortodoks Rumlar Yunanistan'a gönderiliyorlar. 19. yüzyıl sonunda bağları ve şarabı ile ünlenen bölgenin geçim kaynağı nüfus değişimiyle birlikte tütün ekimi, kavun yetiştiriciliği ve hayvancılığa dönüşüyor. Beldenin Alacaat'tan gelen ismi Rumlar tarafından Alatzada olarak kullanılırken sonraları Alaçatı halini alıyor. Herhalde çatılarının, kiremitlerin kırmızı oluşundan dolayı bizimkiler onlara Ala kırmızı rengi olduğundan dolayı Alaçatı ismini veriyor. 1990 yılına gelindiğinde ise Türkiye'de bu sörf olayları falan yavaş yavaş moda olmaya başladığı için buranın da rüzgarı sörf için çok ideal rüzgar olduğu için sörfü sayesinde Alaçatı ünlenmeye başlıyor. Hızla kaliteli, nezih, cemiyet hayatının, sanatçıların çok ilgi duyduğu bir turizm merkezi haline geliyor. Vay vay vay. Vay vay vay. Ne yapıyorsun Fatih ya? İyi sağ ol, sen nasılsın ya? Ne böyle kameralar? Çekim yapıyorum abi. Ha iyi. Senin şu anda diyecektim ama nasıl? cihazmış, alet edevat olmuşsun. Seni de çekiyorum şu anda. İyi çek. İstersen silerim yani. Ne yapıyorsun buralarda? Bu biraz önce konuştuğum arkadaşla 1990'lı yıllardan beri tanışıyoruz. Bileklik işini Türkiye'ye ilk getirenlerden bir tanesidir kendisi. Bu takı ve doğaltaç işindeydi zaten. Çok çalışkan, dürüst, seviyeli bir arkadaştır. Birlikte zamanında çok gin tonik içmişliğimiz de vardır hatta. Kendisine buradan
sevgiler iletiyorum. Alaçatı'ya uğrarsanız ondan alışveriş etmeyi unutmayın. Çok dürüst insandır. When will tomorrow come? Today's a shadow, it's a dream. Haunted by the past, I can't escape the memory. I wanna run, I wanna be there. If I Evet, merhabalar. Şu anda Alaçatı'nın merkezindeyim. Arkamda Çeşme, İki Nolu Alaçatı Sağlık Ocağı. Burada Alaçatı Camisi. Arkada da Alaçatı Muhtarlığı var. Saat 3 civarı öğleden sonra Güneş Tepe'de. Henüz kalabalık başlamamış. Ama ben geziyorum Alaçatı'da. Çektiklerimi yayınlıyorum. When will tomorrow come and leave this lonely? Katlanır bisikletimle geziyorum çoğunlukla. Bazen bisikleti elime alıyorum, yayan olarak geziyorum. Days just hold on to your mind. Sleep at the wheel, cruising slow motion through a chemical cloud on the floor of the ocean. Bu restoranlarda, meyhanelerde, kafeteryalarda dikkatimi çeken bir şey var. Masa ve sandalyeler çok küçük. Neden acaba onu merak ediyorum. Yer darlığından mı yoksa genel yönetimin böyle bir karar almasından dolayı mı? Yani çok kişi çünkü rahat olmaz, insanlar çok oturamaz. Daha evvel ben de böyle kafe bar çalıştırmışlığım var. Yani ilk işim rahat masa sandalyeyi tutturdum. Çünkü insanlar rahatsız olduğu zaman uzun süre oturamaz. Enteresan. Hatta bazı yerlerde böyle mavi masa örtüleri, beyaz masalar kullanmışlar. Küçük küçük tabureler var. İnsan bir taburede özellikle iri yarıysa ne kadar süre oturabilir ki? Bakın işte görüyor musunuz? Banyo taburesi gibi. Yani ayakkabı boyacısı taburesi gibi. Onlar mecburen tabii o tip tabureye oturuyorlar ayakkabı boyadıkları için de. Yani bu taburelerin renkleri güzel ama rahat değiller bence. Evet, buralarda rakı muhabbeti yerleri gibi. Tabii görünen köy kılavuz istemez. Güzel sohbetler oluyordur buralarda. Akşam saatlerinde gelip görmek lazım ya da gece saatlerinde.
days without water along the sun-soaked road. We cross over borders, get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you. Dahon D8. Marin. Mariner D8. Tamamdır. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Bu siyah beyaz fotoğraflar Zeki Alasya, Metin Akpınar, Şener Şen, Kemal Sunal var. Acaba yemek mi yediler burada? Yoksa dekor olarak mı konulmuşlar, asılmışlar? When it is freezing, I will keep you. Biraz da böyle dar sokaklara dalalım. Alaçatı'nın meşhur taş cumbalı evlerini, eski Rum evlerini, Rumlardan kalan evlerini görmeye çalışalım bakalım. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Terlik olsa böyle ayaklarında da şey. Bu arada Alaçatı'nın dondurması da meşhurmuş. Sakızlı dondurma diyorlar. Ben pek dondurma yemem ama bir denemek lazım. Hoş bulduk, merhabalar. Sağ ol, yapacağım sonra. Evet, buyurun buyurun. Şahane midye dolmalar efendim, buyurun. Burada da bu pasajı
takı ve doğal taş satanlara ayırmışlar. El yapımı takılara, doğal taşlara meraklıysanız burada her şeyi bulabilirsiniz. Aynı yerde. Cross my heart, I never meant to hurt you, but now you're slipping through my fingers as the darkness in me lingers. Was praying for possibilities, lately got the best of me, yeah. You got the best of me, embracing our insecurities. Better to cry and set us free, yeah. Oh no. We're running out of space between good and bad. Running out of words to apologize. Nothing left to say between you and I. You and I've done my part, no reason left to keep you. Let the thought of us wither. Nothing left but all our pictures. Was praying for possibilities, lately got Vallahi burası tam benlik gibi. Şöyle Ege'nin otlu mezelere eşliğinde oturulup sohbet edilecek yer. Ama abi bu sandalyeler çok küçük ya. Ben burada yarım saat, bir saat otursam rahatsız olurum. nothing left to say between you and I. You and cross my heart, I never meant to hurt you, but now you're slipping through my fingers as the bad inside me lingers. Değerli izleyiciler, Alaçatı turunun sonuna geldik. Bu arada kanala abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.